Şimdi yanımızda önemli bir konuğumuz var. Mehmet Nehir. Kendisi Elif Lam Mim isimli işte bu kitabı yazdı. Kesinlikle almanızı tavsiye ediyoruz. Şanlıurfalardan buraya kadar geldi. Sağ olsun, teşekkür ediyoruz. Şimdi kitapta enteresan bir şey var. Elif Lam Mim yazısının altında Türk ulusunun büyük patlaması yazıyor. Evet, Şimdi evet. neden Türk ulusunun büyük patlaması denilmiş? Bu enteresan da konular var. Kalın da bir kitap. O yüzden şimdi Mehmet Nehir'e bunları soracağız. Mehmet Nehir'in bu sorularımıza cevabını merak ediyoruz. Evet. Çünkü biliyorsunuz ki metafizik oldukça fazlaca gündeme gelen konulardan biri. Dünyanın sonu ne zaman gelecek? Dünya daha da güzelleşebilir mi? Acaba dünyayı insanlar bu hale kendi eliyle mi getiriyor? Tüm bunları konuşacağız. O yüzden de Mehmet Nehir'le birlikte burada sizlerle beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyisiniz önce? İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, bizlerdeyiz. Şimdi bu kitabı yazdınız. Evet. Diyorsunuz ki Türkiye'yi Evet. kaoslardan, savaşlardan kurtarırım kardeşim diyorsunuz. Evet. Net mi bu? Önce bunu söyle. bir kurşun sıkmadan. Bir kurşun sıkmadan. Sıkmadan, evet. Şimdi yeryüzündeki depremlerin, sellerin de %80'ini Evet. bitirebilir mi Evet. iddiası var. Evet. Nasıl? Oradan bir başlayalım. Nasıl bunu yapacaksın? Duyakların içerisinden Akrep Burcu var. Akrep Burcu insanlara. Bakın şimdi şu an gezegenimiz bu şekilde. Bunlar gezegenin dış nöron ağları, enerji leyhatları. Her tarafı yırtılmış gibi anlayın. Eğer zodyakların içerisinden Akrep Burcu alınırsa onu bir ekrana verebilir miyiz acaba? Verin arkadaşlar. He. Devam edin. Şu Akrep Burcu'nun şu çizgiler var ya hocam. Evet. Cumhurbaşkanımızın yapması gereken şey, Türkiye'de külliyata toplayacak astrologlara şu Akrep Burcu'nun o çizgileri silinecek, onun yerine Puma Burcu'nu çizdiği anda, eski Akrep Burçları Puma Burcu olduğu anda vücudunuzun üzerindeki yapay zeka bilinç tüzük değişikliğine gider, Puma modunda çalışmaya başlar. Bir anda yeryüzünde Puma dağların ruhu demektir. Yeryüzünde 700 milyon insan Kızılderilileşi verir. Birkaç yıl içerisinde. Bu insanlar Kızılderilileştiği zaman çok şahane, harika insanlar oluverir. Eski Akrep Burcu, yeni Puma Burcu olan insanlar. Vücudumuzdaki şu Yüce Allah'ın yarattığı zeka tüzük değişikliğine gider. Yani Akrep Burcu tabiat dostu, doğa dostu, sevgi, saygı, hoşgörü, barış, anlayış, üzerine olan, Allah aşkı olan Kızılderilileşir. Yani Kızılderili demek tabiatın öz çocuğu demektir. Bu eski Akrep Burcu, yeni Puma Burcu, şu zekalar ortak bir bilinç oluşturur. Gezenin gene şu şekilde nöron ağlarını tekrardan yeniler. Eski Akrep Burcu, yeni Puma Burcu. Bu şekilde şunu şöyle nöron ağlarıyla yenildiği zaman bakın şu bir akım. Bunun ismi şöyle İran şeklinde bir enerji olarak düşünün. Kapitalizm dediğiniz bu diyelim ki 1000 kilometre boyunda bir akım. Kapitalizm dediğiniz şu akım şu nöron ağlarından girdiği zaman insanlar kapitalistleşirdi. Sekülerizm dediğiniz şöyle bir akım düşünün. Geldi mi 100 yıl kalır bu gezegende. Yani siz burada her şeyi bu akımlara bağlıyorsunuz. Nöron Tabii ağlarına akım, bağlıyorsunuz. akım. Mesela geldiği zaman 100 yıl kalırdı. Şimdi tabii Kızılderili yeni Puma burçları bu akımları sevmez. Yani Kızılderili kapitalizmi sevmez, sekülerizmi sevmez. Böyle olunca da bu akımlar gezegenden giremez. Yani şu anki gezegeninizin durumu bu. Bakın şundan ibaret. Bunları bilim gözüyle göremezsiniz. Bunlar Yüce Allah'ın teknolojileri. Şu an gezegeniniz şu şekilde. Bu laiklik dolu mesela diyelim ki. Girdiği zaman 100 yıl kalıyor laiklik. İnsanlar laikleşiyor yani. Şu nöron ağlarından sizlere bilgi iniyor. Peki diyelim ki bu filtresiz bir bilgi. Yani bunun içerisinde kansere de çare var. AIDS hastalığı da var. Şu yeni eski Akrep Burcu olan, yeni Puma Burcu olan şuradan kanser tedavisini temiz filtre edilmiş bilgiyi alır. AIDS virüsünü dışarıya atar. Şimdi bunu dediklerinizi gerçekten anlamak çok zor. He. Siz bunları çok iyi aşmış, Evet. anlıyor olabilirsiniz ama insanların anlayabileceği boyutta anlatmak Hocam lazım. Cumhurbaşkanımız veya herhangi birileri toplanacak. Şu Akrep Burcu Skorpio oyundan alınacak. Onun yerine Puma şekli çizilecek. İnsanlar Akrep Burcu olan insanlar ben Puma'yım diyecek. 3-4 yıl içerisinde bu insanlarda bir değişim olacak. Çok şahane insanlar oluverecek.
gelen seks zina frekanslarını yakacak, kapitalizm, marksizm, emperyalizm frekanslarının akımların tamamını yakacak. İçeriye temiz bilgi geldiği zaman alacak. Peki şimdi hızlı gidelim. Yani He. zamanı tasarruflu Evet, kullanma açısından evet. diyorum ben. Hızlı gidelim. Bu cennete Evet. çevrilme meselesi. Nasıl cennete dönecek dünya? Hocam şimdi Terörden bakın, nasıl temizlenecek dikkat mesela? ederseniz kapitalizm, zina, seks şu şekilde Akrep Burcu'nu oyundan düşürürseniz yine Puma Burcu'nu, insanlar Puma Burcu'na dönüştüğü anda gezegeni dikkat ederseniz kapitalizmler, bak şu ekranda gördüğümüz resimler gibi herhangi bir tanesi göründü. Yani oraya astrologlar oraya bir resim çizecek. Tüm dergilerden eski Akrep Burcu yeni Puma Burcu olacak. Ve şimdi bu yaşadığımız kainatın çekirdeği dünya. Dünyanın çekirdeği reaktörü Türkiye. Çünkü dünya Resulullah dünyalı olduğu için, peygamberler dünyalı olduğu için kainatımızın çekirdeği dünya. Şöyle bir şey olacak. Şimdi 250 milyara yakın galaksi var. Bunların hepsinde burçlar var. Şöyle titreşim frekanslarıyla tüm galaksilere şöyle bir şey yapayım. Yani Akrep Burcu oyundan düştü. Akrep Burcu oyundan düştü. Şöyle frekans kainatın tamamına gidecek. Kainatın tamamında ne kadar haşeret burç varsa hepsi oyundan alınacak. Böylelikle sadece dünyada değil, kainatın nöron ağları da kurtulmuş olacak. Bu yani kapitalizm dediğiniz hocam bir akım. Şöyle gezegen dönerken 100 yıl sürüyor. Sekülerizm dediğiniz bir akım. Yani şu an Kızılderililerin yeryüzünde olmayışı, mutsuz oluşu nöron ağlarının enerji hatlarının parçalanmasına sebep oluyor. İşte o Skorpion'u oyundan alması lazım, Puma'nın oyuna girmesi lazım. Peki tamam. İnsan yapay vücut zekaları tüzük değişikliğine gidip eski Akrep Burcu'nun yeni Puma Burcu olması lazım. Anladım. Peki şimdi Amerika kıtasıyla geçelim. Şu- Enerji hatları ve kasırgalar, hortumları biteceğini söylüyorsunuz. ilk önce şu Türkiye'den bir şey yapsak. Tamam ama ben zamanı tasarruflu kullanma açısından söylüyorum. Evet. Çünkü zaman ilerliyor. Evet. O yüzden söylüyorum. Şimdi hocam her kainatın nöron ağları var. Her gezegenin nöron ağları, enerji leyhatları var. Bunu gözümüzün önünde perde olduğu için göremiyoruz bunları. Her ülkenin nöron ağları var. Ayrı her kavimin kendi arasında nöron ağları var. Mesela diyelim ki terörün bir nöron ağları var. Enerji leyhatları var ve bunların USB giriş yerleri var. USB giriş yerleri. Diyelim ki İtalyanların bir nöron ağı var. Onların enerji leyhatları var. Onların USB giriş yerleri var. Diyelim ki hırsızların bir nöron ağı var. O nöron ağlarının USB giriş yerleri var. Mesela bu nöron ağları sayesinde gezegende 100 maymun deneyi yapılmıştır. Adanın birisinde 100 tane maymun, 50 tane maymuna patates yedirmişlerdir. Öbür adadaki maymunlar kendi kendine patates yemeyi öğrenmiştir. Bu nöron ağları sayesinde gerçekleşiyor. Mesela diyelim ki Charles Darwin dünyanın öbür ucunda bir kitap yazar. Karl Marx dünyanın öbür tarafında Charles Darwin'i benimser. Çünkü o ikisi aynı nöron ağlarından beslendiği için yani bu nöron ağlarına müdahale ederek, gezegenin enerji leyhatlarına müdahale ederek mesela şimdi bir şey anlatacağım. Biraz daha konu açılacak. Mesela İzmir. Samanyolu galaksisinin çanak antenidir. İzmir. Şu şekilde düşünelim. Şimdi portakalın sapı İzmir'dir. Portakalın iplikimsi yerlere gezegen nöron ağlarıdır. Portakalın içinde yediğimiz yerleri ise gezegenin, dünyanın, insanların bulunduğu yerdir. Bakın şimdi çok açık ve net. Şimdi İzmir'de şöyle bir şey var. Açık ve net konuşacağım. Eğer İzmir'e tamamında genel ev yaparsanız 5-10 yıl içerisinde gezegenin tamamı bir bakarsınız ki her tarafı genel evlerle donanıyor. Bir şekilde insanlar... Ne yapmamız lazım peki İzmir'e? Ne yapmamız lazım sence? İzmir'i kumarhane yaparsanız, gezegenin çıplak gözle 5-6 yılda görünür. İzmir'i kumarhane yaparsanız gezegenin birçok yerine kumarhaneler açılır. Eğer İzmir'i ilim, bilim, teknoloji şehri yaparsanız gezegende bir bakarsınız ki bunu insanoğlu oynayamaz. Bunlar Yüce Allah'ın teknolojileri. İzmir yani o nöron ağlarının USB giriş yeridir. Çanak antenidir. O zaman gezegen ne yaparsanız İzmir, çanak anteni düşünün. Bakın İzmir'de deistler yaşar, teist yaşar, ateist yaşar, agnostist yaşar, Ermeni yaşar. Ondan sonra Yahudi yaşar, Budist yaşar. Orada yaşamaların nedeni şu gezegene Yüce Allah katından enerji giriyor ya. Onlar o insan zekaları bunu kendi ülkelerindeki insan zekalarına nöron ağlarına atar. Yani İzmir'i hangi şekilde dönüştürürseniz
gezegen o şekilde dönüşür. Yani diyelim ki TÜBİTAK gibi birkaç tane yer kursanız, bir iki tane üniversite kurarsanız eğer, gezegenin tamamında bilim ve teknolojinin ilerlediğini çıplak gözle 5-6 yılda rahatlıkla görebilirsiniz. Peki. Şimdi Amerika kıtasındayız. Diyorsunuz ki hortumlar ve kasırgalar Olimpiyatları bitecek. isterseniz bir olimpiyatlar Nedir var. Başka olimpiyat bir nöron meselesi? ağı. Tamam ama tek tek hepsini değerlendirirsek He. zaman yetmez. O yüzden ben hızlı hızlı giderim diyorum. Bir Türklere tüyo verseydik. Tamam verin. Tamam He. verin. Şimdi hocam Allah katında olimpiyatların yaşı belli. Fakat olimpiyatlar bizim Samanyolu galaksisinden dünya gezegenine paralel kainattan geldi. Paralel kainattan sızdı. Yani olimpiyatların yaşı belli değil. Olimpiyatlar çok eski. Şimdi şöyle bir şey cereyan ediyor. Şimdi bu evrenin, kainatın merkezine bir tane İslam halifesi düşünün. İslam halifesinin oturduğunu düşünün. Şimdi bu İslam halifesinin orada oturma nedeni, şimdi sistem şu şekilde çalışıyor. Çin'den kaç tane madalya geldi? Bak gözleri kapalı diyelim ki. 5 altın, 5 gümüş, 5 bronz geldi. Çin'in 4 yıllık ilim, bilim, teknoloji frekansı gitti. Çin'in 4 yıllık. Amerika'dan kaç tane madalya geldi? 3 altın, 3 gümüş, 3 bronz. Amerika'nın frekans, ilim, bilim, teknoloji frekansı ne kadar? Diyelim ki 4 yıllık şu kadar gitti. Türkiye'den olimpiyat başarısı gelemediği için, Türkiye'den madalya gelemediği için Türkiye şey kazanamaz. İlimde, bilimde, teknolojide ilerleme sağlayamaz. Çünkü o olimpiyat madalyasını aldığı zaman o kainatın merkezindeki oturan halife, yani Türkiye'den madalya gelmiyor. Kainata madalya yükselmiyor. Böylelikle ilim, bilim, teknoloji Türkiye'de gelişmez. Yani eğer madalya, Türkiye olimpiyatlarda madalya alırsa bir bakar anlayamazsınız sistemi. Sistemi çözemezsiniz. Bir bakarsınız ki bir tane bilim adamı Türkiye'ye taşınmak istiyor. Bir bakarsınız ki bir yerde bir üniversite açılıverdi. Bir bakarsınız ki ünlü başka bir bilim adamı Türkiye'ye yerleşmek Yani istiyor. siz anladığım kadarıyla olayların birbirini aslında tetiklediğini söylüyorsunuz. Evet. Yani, Hepsi bir nöron ağına örülmüş evet. durumda. Bir beynin Ve siz içerisinde neyi yaşıyoruz. Bir beynin pompalarsanız içerisinde yaşıyoruz. aslında o sizin kaderiniz oluyor bir süre sonra. Evet. Yani Doğru tabir mi? Daha anlayışlı, daha anlaşılır cümlelerle kuruyorum şu anda. Tamam. Siz neyi pompalarsanız aslında o sizin kaderiniz oluyor. Evet. Neyi Doğru mu? verirseniz onu alıyorsunuz. Evet. Bu nöron ağı teknolojisi de Yüce Allah'ın teknolojileri. Peki tamam. Buradan nereye geçelim? Hangisini Şimdi isterseniz? bir de devlet demir yollarına bahsedelim. Tamam kısaca. Evet. Yüce Allah katında semboller üzerinden çalışıyoruz şu anda. Bu nöron ağı değil, sembol. Şimdi Yüce Allah katında omirlikli devletler var. Omirlikli devletler var. Omirlik sürüngen devletler var. Yüce Allah katında omirlikli gezegenler var. Sürüngen gezegenler var. Yüce Allah katında omirlikli kainatlar var. Omirlikli kainatlar var. Sürüngen kainatlar var. Eğer Türkiye devlet demir yolları semboliktir. Yani şöyle düşünün. Yüce Allah'ın diyelim ki bir melekler ordusu var. Semboller üzerinden çalışıyor bu melekler. Eğer Türkiye devlet demir yollarına önem verirse Allah katında sürüngen devletler arasından çıkar, omirlikli devletler arasına girer. Eğer gezegendeki devletlerin tamamı devlet demir yollarına önem verirse Allah katında sürüngen gezegenler arasından çıkar, omirlikli gezegenler arasına girer. Şu an biz bunu telepati yapıyoruz evrene. Eğer Allah katında bu uzaylı dediğimiz varlıklar, kainattaki zekalar devlet demir yollarına kendi lisanı halleriyle dönerse bu defada kainatımız sürüngen kainatlardan çıkar, omirlikli kainatlar arasına girer. Bunlar semboller üzerinden çalışmaktır. Bu nöron ağı değil, ayrı bir kapıdır. Yüce Allah'ın ayrı bir kapısıdır. Mesela Türkiye'deki sağlık problemi, dünyadaki sağlık problemi. Şimdi semboller üzerinden çalışıyoruz. Eğer şu Nakşi tarikatının bir şeyi var. Eğer ekrana verebilirsek. Ekrana verecekler evet. Semerkant şöyle bir S harfi. Tüm yeryüzündeki hastaneler kartvizitlerine, faturalarına ve hastane sembollerine Semerkant'ın reklamını vurduğu anda, bakın nezle gripten bahsetmiyorum. Genetik pis hastalıklardan bahsediyorum. Bilim adamlarını yoran hastalıklardan bahsediyorum. İnsanları yoran hastalıklardan bahsediyorum. O genetik hastalıkların tamamı birkaç yıla biter. Bak Yüce Neden? Allah'a... Neden? Neden? Yüce Allah'ın semboller üzerinden çalışan melekler ordusu var. Sağlığın sembolü Semerkant'ın SS harfidir. Yani bir melekler ordusu düşünün. Pekala dilimizde şeyin yeri var mı? Sembolün yeri var mı? Bu nerede gösteriyor melekler ordusunun kaynağı Ha, nedir? dilimizde semboller var mı? İslam'ın şartı 5'tir. Hac ibadeti sembolik bir ibadettir. Hac ibadeti kıyamet gününü anlatan,
tekrardan rişi anlatan bir ibadetler. Bir de Kur'an-ı Kerim'de elif lam mim var. Mim sembol demektir. Yani şu sembol, şu sembol, şu sembol. Eğer insanoğlu şey olmak istiyorsa sağlık konusunda hastalıklardan, nezle gripten bahsetmiyorum. Genetik hastalıklardan, kötü, iğrenç hastalıklardan bahsediyorum. Eğer gezegendeki tamamını hastaneler kart vizitlerinde S harfi olursa diyorsunuz. hastane amblemlerinde olursa melekler gezegendeki insanlara sağlık indirir. Tamam. Bakın bu kadar basit. Tamam, bu Kaç meseleyi de defa söyledim? hallettik. Sağlığı hallettik, gelişmeyi hallettik, olimpiyatlar. Bakın Hallettik. bunların türlerle alakası yok. Bunlar gezegenlerin nöron ağlarıyla alakalı, enerji hatlarıyla alakalı. Tamam, şimdi bunları hallettik. Evet. Şimdi Amerika'ya geçelim mi artık? Geçelim çünkü zaman daralıyor. Amerika'ya geçelim. Tamam. Siz diyorsunuz ki Amerika kıtasında enerji hatlarıyla kasırgalar artık bitebilir. Evet. Nasıl bitecek? Çok rahatlıkla. Şimdi buradan Hillary Clinton'a seslenmek istiyorum. Niye Hillary Clinton? Hocam şu an Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem birinin yanında 99 sıfırlı bir kainat zinciri düşünün. Onların tek eksiksik tek yöneticisi demek. Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz diyor ki bizim yeryüzünde Amerika'daki muhatabımız Hillary Clinton'dır. Yani o benim bacımdır diyor. Onun için onunla konuşurken elinizden geldiği kadar kendisini üzmeyin diyor. Onun için Hillary Clinton'a kasırgalar hakkında seslenmemiz lazım. Seslenelim isterseniz. Sevgili Hillary Clinton, Amerika'daki kasırgaların nedeni Taylor Swift'ten kaynaklanıyor. Kimdir Taylor Swift? Taylor Swift bir tane Amerika'da performans sanatçısı. Yani gezegenin enerji hatlarını etkileyerek, kuantum mekaniğini, matriksini etkileyerek Taylor Swift'in vücudu durmaksızın kasırgalara, sellere, depremlere neden oluyor. Kasırgalara, deprem değil de. Pekala Taylor Swift bunu niçin yapıyor? Neden? Taylor Swift'in vücudu kasırgaların niçin neden oluyor? Çünkü Amerika'ya durmaksızın kara enerji iniyor. Amerika'ya durmaksızın kara enerji iniyor. Taylor Swift'in vücudu da yeryüzünde Amerika'da kasırgaları, hortumları yaparak bir mikser gibi o kara enerjiyi yakıyor. Pekala niçin Amerika'ya kara enerji iniyor? Kara enerji inmesi nedeni çünkü Amerikan halkı durmaksızın nalet olası kelimesini kullanıyor. Eğer Amerikan halkı nalet olsun, nalet olası kelimesini kullanmaktan vazgeçerse uzaydan, kainattan kara enerji frekansını yeryüzüne çekmez, kendi ülkesine çekmez. Böylelikle de Taylor Swift'in vücudu o şeyleri yakmaz. Kasırgaları, depremleri yapmaz. Kasırgaları ve selleri. Hayatımda duyduğum en uçuk şeyi söylüyorsun. Yani Taylor Swift şu anda Amerika'yı cehennemden kurtarıyor. Çünkü o kara bilinçli kara enerji, o Diablo dediğimiz, Deccal, halk arasında Deccal olarak bilinen Diablo dediğimiz o kara enerjiyi Amerika'ya indirme nedeni Amerikan halkının nalet olsun nalet olası kelimesi. Eğer Amerikan halkı bu kelimeden vazgeçerse bilinçli kara enerji, Diablo, halk arasında Deccal olarak bilinen Tamam, inmez. geçtik. Diğerine geçtik. Evet. Angelina Jolie miydi? Evet, Angelina bak bu Taylor Swift bizim ekiptendir. Taylor Swift bizim ekiptendir. Yani onlar bilinç yayar. Bir şey vardı verebilirsek ona ekrana. Hangisi? Şöyle bir insan vücudu. Var mı? İnsan vücudu hangisi? He. Neyse devam edelim He. biz. Angelina Jolie Angelina şimdi. Jolie. Ha, Taylor bu mu? Swift böyle birisi şu anda. Mesela Angelina Jolie bizim ekiptendir. Angelina Jolie yeryüzüne ile kapitalizm frekansını, Marksizm frekansını, emperyalizm Siz bunları frekansını. nasıl tespit ettiniz? Hocam bilgi kanalımız var. Yani birazdan açıklarız. Angelina Jolie yeryüzünden kapitalizm frekansı, Marksizm frekansı. Angelina Jolie ateistliğin içerisine sızma bizim ekiptendir. Angelina Jolie'nin bakın kuantumcular, Sizin ekip kim? kuantumcular, matrixçiler, nöron ağı işiyle ilgilenenler bu sistemi anlasın. Angelina Jolie'nin eğer yeryüzünde olmasaydı şu an kapitalizm, Marksizm, emperyalizm, kötü akımlar %42-45 oranında daha kötü durumdaydı. Angelina Jolie bu işi yapıyor. Vücut frekanslarıyla yani insanoğlunu şöyle düşünün hocam. Atomlarımız titreşim salıyor. Atomlarımız durmadan titreşim. Şu an siz titreşim halindesiniz. Biz titreşim halindeyiz ve helikopter sesi gibi ses çıkarıyor şu anda fakat sizin zekanız bunu duymuyor. Duyamıyoruz yani. Mesela başka bir sanatçı var. Sistem iyi anlaşılsın diye kuantumcular, matrixçiler. Bir sanatçı ismi daha söyleyelim ondan sonra devam edelim. Evet. Hangisi? Beyoncé. Beyoncé'yu verelim. Bakın şimdi Beyoncé yeryüzünde olmasının nedeni o da bizim ekiptendir. Toplam Hollywood'da 72 tane böyle Hollywood yıldızı var. Bunlar hepsi bizim ekiptendir. Şu Beyoncé. Beyoncé yeryüzünde
bayanların durmadan örgütlüyor. Durmadan bayanları örgütlüyor. Durmadan bayanları kölelikten kurtarma frekansının nöron ağlarına atıyor. Eğer evliyseniz sizin hanımız %35, %40 özgürlüğü varsa bunu Beyoncé'nin vücutundan çıkan zeka gezegenin nöron ağlarına atıyor. Gezegenin nöron ağlarına da durmadan bayanlara, durmaksızın bayanlara örgütlenen sistemde biz de varım deyin. Başbakan yardımcısı olun, aydın olun, akademisyen olun. Bunu Beyoncé'nin vücutu yapıyor bunu. Bunların bu kızların uzay gemileri Peki. bile Şimdi var. bu teoriler çok uçuk teoriler. O yüzden Dur, biraz uzay hızlı gemilerini de geçelim. söyleyeyim. Söyleyin çok Taradaki kısa. geometrik şekiller bu kızların uzay gemileridir. Tamam. Ya bunlar bilinç yani hocam. Orada bir bilgisayar var. Aha. Bir de Yüce Allah'ın kendi ruhundan üflediği ruh var. Siz buna insan Bu diyorsunuz zaman yani. bükme meselesi nedir? NASA. Zaman bükme nasıl? Evet. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey var mı? Var. Hocam şimdi onun NASA'ya seslenmemiz lazım. Sevgili NASA. Yani biz sizi kınamıyoruz. Sevgili NASA. İnsanoğlu çıplak gözle gördüğüne inanır. Bilim çıplak gözle gördüğüne inanır. Şimdi gezegenlerin nöron ağlarını, enerji ley hatlarını göremediği için NASA evreni izliyor, kainatı izleyemiyor. NASA evreni izliyor, kainatı izleyemiyor. Kainatı izlenmesi için Rihanna'nın Valerian filmi. Rihanna'nın Valerian filminde ilk 15 dakikayı çok iyi anlaması lazım. Orada o çöl sahnesini sevgili NASA'nın çok iyi anlaması lazım. Eğer Rihanna'nın Valerian filmini anlarsa, o çöldeki turistlerin taktığı gözlüğü anlarsa NASA bu nöron ağlarını görür, enerji ley hatlarını görür. Ondan sonra yani şu an NASA kainatı izlemiyor açıkçası. Bu birinci işi, NASA'nın birinci işi. İkinci işi ise NASA'nın ikinci işi Kur'an-ı Kerim'de bir tane ayet var hocam. Zamanı bükme ayeti. Zamanı açma ayeti. Yani zamanda yolculuk mümkün mü? Değil, zamanda yolculuk değil. Şimdi şöyle bir ayet var. Eşek ayeti, meşhur eşek ayeti. Eşek öleli 100 yıl oluyor. Eşeğin yanındaki yemek soğumuyor. Bakın aynı ortamda yemek soğumamış fakat eşek öleli 100 yıl olmuş, şeyi geçmiş. Kemikleri kurmuş. Eğer NASA zamanı bükme teknolojisine kavuşursa şimdi Mars gezegeni etrafına şöyle bir sistem kurar. Mars gezegeninde gerekirse 10 milyon yıl geçer. Dünyada 30 yıl geçer. Nöron ağlarında görünce birkaç dokunuşla, birkaç müdahaleyle Mars gezegeni ancak bu şekilde hayat verebilir. Yani zamanı bükme, zamanı açmayı NASA'nın öğrenmesi lazım. Yani 30 yılda Mars gezegenine hayat verilebilir. Orada 10 milyon yıl geçer, dünyada 30 yıl geçer. Şöyle bir şey, bir domates fidesi düşünün hocam. Domates fidesi mutfağınızda. Domates fidesi normalde 3 ayda domates verir. Eğer onu bir teknolojiyle onu bir çember içerisine alabilirseniz domates fidesi 3 ayda domates fidesi verir. Fakat sen domatesi 3 günde bir toplarsın. Bakın kıtlığın da çaresi bulundu. Anlatabildim mi? Bundan sonra ikinci işi. Eğer bu işleri yapamazsa bu kepengi kapatsın gitsin yani. Ondan sonra Yüce Allah katında bir tane teknoloji var. Maddeyi enerjiye çeviriyor. Bu da NASA'nın üçüncü işi. Yani şöyle bir şey düşünün. Şimdi başka bir galakside Beverly Hills denen bir tane muhit var. Şöyle bir enerjiyle basıyorsunuz tuşa. Beverly Hills'i enerji haline getirdikten sonra onu Amerikan nöron ağlarına atarsa yeryüzünde bir süre sonra Beverly Hills oluşuveriyor. Pekala bu ne işe yarıyor? Diyelim ki insanlık yakın bir gelecekte galaksiler arası yolculuğa başlayacak. İnsanlık yakın bir gelecekte kainatlar arası yolculuğa başlayacak. Şimdi diyelim ki başka bir galaksiye gittiniz. Orada yakuttan zümrütler oluşan bir tane taş var. Gök taşı var. Ücretini ödediniz, aldınız. Onu enerjiye dönüştürdüğünüz halde getirip Samanyolu galaksisinden dünyanın gezegen nöron ağlarına verdiğiniz zaman yeryüzüne bir bakarsınız ki yakutlar, zümrütler fışkırıverir. Tamam. İlerliyoruz. Şu Latin Evet. Amerika ülkelerine uğrayalım mı? Evet. Brezilya. Brezilya. Ne Hocam, oluyor şöyle, Brezilya'da? hocam sevgili Latin Amerika ülkelere yeryüzündeki karışıklıkların tamamı yeryüzündeki sizin Latin Amerika ülkelerindeki kaosların, terörlerin, juntanın, ondan sonra devrimlerin karışıkları Brezilya'dan kaynaklanıyor hocam. Şu ekrana bir görüntüyü verebilirsek Verelim. eğer. Bakın şimdi. Brezilya'da bunun bir tane siyahı var. Siyahı. Aslında gezegenizde bir tane Android işlemci var. Gezegenizde. Bir ucu Orta Doğu'da,
diğer ucu Amerika'da. Brezilya'da şu şeyin bir tane şubesi var. Brezilya'daki insanlar şu şunun bir tane siyahı var. Siyahı. Şöyle bir Tamam. kara yılan düşün gezegen üzerinde. Bu kara yılanın, bu Android işlemcinin tek derdi Türkiye'yi yok etmek. Tek derdi Türkiye'yi yok etmek. Sebep? Sebep eğer Türkiye yok olursa Türkiye'den çıkan enerji 4 kıtayı yok ediyor. 4 kıtadan çıkan enerji kainatı yok ediyor. Sebep bu. Türkiye yok Kaynak olursa bunlara eğer... nedir? Hocam kaynağı şu Amerika şeyini... Tamam. tam Brezilya'dan geçemedim. sonra söyleyin. Şimdi eğer Brezilya insan eksenli ıslah olursa, düzelirse, Brezilya insan eksenli ıslah olursa, düzelirse Latin Amerika ülkelerinde terör, kaos, ondan sonra aklınıza ne kadar iğrenç kötü şeyler gelirse, junta, kartel, devrimlerin tamamı durur. Oradaki oluşumun nedeni Brezilya'daki insanların vücut frekanslarıyla şu Diablo dediğimiz, Deccal dediğimiz yaptığı bir tane kara enerji var. Bakın bir ucu Orta Doğu'da, kuyruğu Orta Doğu'da, başı Amerika'da. Bir tane Android işlemci var gezegenimizde. Bunun tek derdi Türkiye'yi yok etmek. Türkiye'yi yok ettiği anda, Türkiye'yi yok ettikten sonra Türkiye'den çıkan enerji 4 kıtayı yok ediyor. 4 kıtadan enerji kainatımızı kanser eder. Kainatımız kanser olunca tam tamına 1 trilyon kainatın halifesi ölmüş olur. Android işlemci var şu an bir tane gezegenimizde. Yani bu Matrix ile alakalı konular, kuantum mekaniği ile alakalı konular. Eğer Brezilya insanı düzelirse, Brezilya düzeldiği anda yani portakalın sapı, kötü portakalın sapı Brezilya. Nöron ağları Latin Amerika ülkelerine giden yerler. Latin Amerika insanların yaşadığı yerde portakalı yediğimiz yerler. Yani portakalın iplikimsi yerleri portakalı oluşturuyor. USB giriş yeri, tuş takımı Brezilya. Brezilya ıslah olursa eğer Latin Amerika birkaç yıl içerisinde kartelden, terörden, juntadan, devrimlerden kurtulur. Böylelikle Latin Amerika ülkeleri rahatlar. Şimdi kaynak. Kaynak neresi? Hocam kaynak şu şekilde söyleyeyim. Kaynak şu şekilde. Şu Hillary Clinton Amerika konusuna geri gelirsek şu Göbekli Tepe Göbekli Tepe şeyini verebilirsek. Tamam, vereceğiz. Ha. Siz de anlatın. Devam edin. Hocam şu Göbekli Tepe bir gelsene. İçimde bir güç var. Bakın şu vücutumu sallayan bir bilinçten oluşuyorum aslında. Yani şu an bakın Yani geldi görüntü. Diğer görüntü. Şu an içerimde bir güç var. Eğer bu şeyimi mesela bak şu an boynumu durduramıyorum yani. Vücudumu salarsa zihnimle vücutumu kontrol edemiyorum yani. Bilinçten oluşan bir güç var içerimde. Şu görüntüyü bir alabilir miyiz? Şu. Aslında biz gezegeninize, yine Hillary Clinton'a seslenmem lazım burada. Biz gezegeninize yaklaşık 12 bin yıl önce ön mektuplarımızı bıraktık. Şu an bu programda ön mektuplarımızı açıklıyoruz. Oradaki bizim kendi sembolümüz. Gezegeninize 12 bin yıl önce ön mektuplarımızı bıraktık. Ön mektup ne? Bu akşam anlatılan ön mektuplar, oradaki bilinç kafasız adam. Yani kafa yok. Devasa bir bilinç. Cinsel organ da reaksiyon halinde. Gücümüz reaksiyon halinde. Yani şu an vücudunda bir tane güç var. Bakın bu hanımın dahi haberi yok. Yani şu an mesela bakın şu an bakın kafamı durduramıyorum. Sadece rica ettiğim zaman duruyor. Yani o burada. Şurada görünüyor. Nabzım normalde Yani, 4 metreden belli eder. yani. Bu bilinç anlatıyoruz size şu an derslere. Bu bilinç anlatıyoruz şu an size derslere. Yani bunlar insan bilgisi değil. Normal insan bilgisi değil. Peki. Daha önce bu gezegene sevgili Hillary Clinton, daha önce bu gezegene Nemrut'u öldüren sinek kılığında geldik biz. Nemrut'u öldüren sinek kılığında geldik. Ondan sonra ebabil kuşu olarak geldik. Yani şu an içimde bir güç var yani. Konuşan bir insan değil şu anda. Karşınızda bilinçten oluşan bir güç konuşuyor. Bu da bizim belgemiz, sembollerimiz. Yani kafa yok. Kafa Yani bu devasa Elif bir Lam adam. Mim'deki mim her şey sembolünü ifade ediyor. Doğru mu? Şu konuyu bir kapatalım da oradaki cinsel organdan kast da gücümüz reaksiyon halinde. Yani daha önce ebabil kuşları olarak gezegene geldik. Ondan önce de Nemrut'u öldüren sinek kılığında bu gezegende ilk insan şeklimiz. Tamam. Peki. Bu kitapta yani insan olarak değil. Bakın yeryüzünde şu an 12 tane önemli insan var. Abdullah Gül birisi. Birisi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bakın bu kitabı onlara gönderdim. Birisi Konya'da Ahmet Asansör var. Ahmet Madenci. Bakın bu insanlar vücutları frekans yayan insanlar. Allah katında halifeler.
Türkiye'de bir tane Mehmet Ülgen denen bir tane müteahhit var. Bakın bu insanlar abilerden. Bunların vücutları frekans yer. Bunlar gizli halifelerdir. Ben bu kitabı Abdullah Gül'e gönderdim. Bakın bu kitap basit bir kitap değil. Bak Nurettin Canikli'ye gönderdim. Ali Babacan'a gönderdim. Şamil Tayyar'a gönderdim. Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanımıza gönderdim. Bu kitaptaki bilgiler basit bilgiler değil. Bakın şu an gezegeniniz ister inanın ister inanmayın yok olmaya doğru gidiyor. Bilim her an bakın gerçeklik her an değişir. Şu an gezegeninizde kaoslar, terör, junta, bak yer kürenin çatlaması, gezegeniniz metan gazı sızdırıyor. Yerinde su problemlere, su problemlerine de girelim. Bakın bu bir gerçeklik. Eğer bu kitabı Şöyle iyi yapalım mı? anlayabilirseniz şu gerçekliği çevirip cennete doğru da yol alabilir. Gerçeklik her an değişir Türker Bey. Yani şu an gezegen kaoslarla kıyamete doğru gidiyor. Fakat bu program iyi anlaşılırsa gezegenin şeyini çevirebilirsiniz. Cennete çevirebilirsiniz. Mesela içme suyu problemi. Gezegenin içme suyu problemi. Kur'an-ı Kerim'de Bunun altını bitirelim artık yavaş. Kur'an-ı Kerim'de bir tane şey var. Ayet var. Biz iki denizin ortasına şey koyduk. Perde koyduk. Hazreti Musa'nın asasından bahsediyor. Değil. Cebel Tarık Boğazı'nda Cebel Tarık. gezegen içme suyu problemi. Eğer bu gezegende milattan sonra 2150 senesinde Akdeniz tatlı su oluyor. Aydınlar Akademisi. Nostradamus'un kehaneti mi bu? Ya değil 2150. bilinçle konuşuyorsun diyorum hocam. Şu an karşıda bir bilinç var. Yani insan olarak algılayamazsınız ama bu şekilde algılamaya çalışın yani. Şu an gezegeniniz milattan sonra 2150 senesinde Akdeniz tatlı su oluyor. O ayetin işe yarama zamanı geliyor daha. Henüz o ayetin işe yarama zamanı. Aydınlar, akademisyenler yeryüzünde yüce olan halifelere aydınlar akademisyenlerdir. Yani siyasetçiler bugün var yarın yok. Bu aydınlar akademisyenler havayı kontrol etmeli. Önümüzdeki 5-10 yıl kurak geçerse eğer 2070'lerde su tutmalı. Yani bakın gezegenin su problemi de çözüldü. Yani bu konular basit konular değil. Yani insanoğlu kendi kendine 2150'ye atmalı. İnsanoğlu kendi kendine 2150'ye atarsa Akdeniz Yüce Allah'ın izniyle tatlı su oluveriyor yani. 2070'lerde gezegendeki aydınlar, akademisyenler, devletler eğer gezegende şey giderse, kötü giderse su şey yapması lazım. Su tutmaya başlaması lazım. Yani şu enerji leyhatlarına dokunarak, gezegenin nöron ağlarını etkileyerek tuş takımlarını rahatlıkla mesela Türkiye'yi terörden, PKK'dan bir kurşun sıkmadan kurtarabiliriz yani. Şimdi 40 dakika oldu zaten. Artık bir sonraki programa kalsın. Çünkü Ayasofya Camisi'nin sırrını, Evet. Matrix nedir, kuantum Evet. mekaniği nedir, Evet. Kur'an-ı Kerim tüm mekaniği nedir? Evet. Hepsini konuşuruz. Olur mu? Siz Bir bilirsiniz. sonraki programda devam ederiz He. kaldığımız yerden. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız Tamam. için. Mehmet Nehir'in Tamam. işte bu kitabını da almanızı tavsiye ediyoruz Tamam. özellikle. Çok çok teşekkür ediyoruz Tamam, geldiğiniz teşekkür için. ederim. Ağzınıza sağlık. Eyvallah. Birazdan yine yayınlarımızda karşınızda olacağız.